Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. Şöyle göstereyim hemen. Himalaya ipimiz. Şöyle arkadaşlar 100 gram 285 metre uzunluğu olan bir ip. Renk numarası da şöyle. Evet, ipimizin kalınlığı şöyle göstereyim. Bununla güzel bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. İlmeklerimizi çıkaralım şöyle. Bu model için 2 ve 2'nin katları ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Model lastik istemiyor arkadaşlar ama lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Küçük bir parça tekstil tipi lastik başlayacağım. Bu lastiğin videosu da kanalımda var. Detaylı izlemek isterseniz. Ben şöyle şimdi küçük bir parça yapacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Lastiğimize bir düz bir ters olarak başlayalım. Sıra sonuna kadar bir düz bir ters, bir düz bir ters. İlk sıramız böyle arkadaşlar. Tekstil tipi lastiğin ilk sırası bir ters bir düz olarak başlayacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra bir düz bir ters ördük. İkinci sıra modelimizin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğim düz. Düz ilmeğimizi şu şekilde şişimi bakın alttan geçirdim. Arka taraftan ilmeğimi aldım. Aldım ve çevirerek tekrar sol şişime taktım. Bunu düz olarak örüyorum. Tersi normal ters örüyorum. Düz ilmeklerimizi şişimi alttan şöyle geçirerek arka taraftan ilmeğimi alıyorum. Şöyle bir tur attırarak tekrar sol şişime taktım ve düz olarak ördüm. Şöyle bir görüntümüz olacak. Tersimizi normal ters, düzlerimizi de bu şekilde arkadan alıyorum. Bakın ön taraftan getirdim. Tekrar sol şişime taktım. Bir ters ilmek ördüm. Ters ilmeği normal ters örüyorum. Düz ilmeğe gelince arka taraftan alıyorum. Örmeden şöyle bir tur attırarak ön taraftan tekrar sol şişime taktım ve düz olarak ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Lastiğimizin ikinci sırasında bu işlemleri yapıyoruz. Şöyle ben bir kısa anlatım yaptım hemen. Dediğim gibi kanalımda var bu lastiğin yapım videosu. Her türlü örgünüzde de kullanabilirsiniz. Güzel görünüşlü bir model. Yapımı da gördüğünüz gibi çok kolay. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi modelin 3. sırasındayız. Lastiğimizin yani. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz olarak örüyorum. Birkaç sıra haroşa oluşturacağım burada.
Bunu hemen hızlıca yapalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın bir sıra şöyle bir ters örgümüz oldu. Hemen yine bir sıra düz örüyorum. Yani düz örgümüzde ikinci sıramız. Siz bu haroşayı kaç sıra isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Yani sayı vermiyorum. İster 2 diş, ister 3 diş haroşa görüntüsü olana kadar bu şekilde devam edebilirsiniz. Yani düz örmek zorunda da değilsiniz. Ben ilmeklerimi düz örerek haroşa oluşturuyorum. Ters örerek de yapabilirsiniz. Eliniz nasıl alıştıysa. Kenar ilmeğimi de örmeden aldığım bir sıra daha düz yapıyorum. Şu anda örgümüzün arka yüzündeyiz. Bir sıra daha düz örerek ön yüzüne geçeceğim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Lastiğin ön yüzündeyiz. 2 sıra şöyle haroşayı oluşturdum. Dediğim gibi siz bunu 3 sıra yapabilirsiniz, 4 sıra yapabilirsiniz veya bu şekilde kullanabilirsiniz. Benim için bu yeterli. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bir sıra düz örerek sıra sonuna kadar yani devam edelim düz örerek. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters. Lastik yapar gibi arka yüzünde bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Birinci sıra düz olarak örüyoruz ön yüzünde. İkinci sıra arka yüzünde bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Modeli bir kez kurmuş olduk bu şekilde. Tabii ki model şimdi kendini göstermeyecek. Birkaç kez kurulduktan sonra model tamamen ortaya çıkacak. Modeli bir kez kurduk. İsterseniz ikinci kez de kuralım hemen. İkinci kez kuruyoruz modeli. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyorum. Ön yüzünde düz, arka yüzünde de bir düz bir ters olarak devam edeceğiz. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni öğrenenler bile rahatlıkla yapabileceği kolay ve güzel bir model. Her türlü örgünüzde de kullanabilirsiniz bu modeli. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şöyle bir ters bir düz duran ilmek, birinci ilmeğim yani, bunu düz örüyorum. Düz olarak ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir ters. Bu sırayı şaşırmayın arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimizi hep düz öreceğiz. Arka yüzünde yani. Düz, ters. Bir düz, bir ters. Yani şu kabarık olan, bakın şöyle haroşa görüntüsü olanı düz örüyoruz. Hep ters görünen ilmeğimizi de ters örüyoruz. Bu sırayı şaşırmayalım. Yani bu ilmeğimizi ters, şöyle duran ilmeğimizi düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. İlk sırada modeli nasıl kurduysak ondan sonra aynı şekilde devam edeceğiz.
Modelimiz bu kadar. 2 sıradan oluşan güzel ve kolay bir model. 2 kez kurmuş olduk. Dediğim gibi şimdi tam anlaşılmaz, model ilerledikçe kendini gösterecek. Her iki yüzü de kullanılabileceği harika bir model. Evet. Bir de modelimizin şöyle ilerlemiş halini size göstereyim. Bakın model ilerleyince kendini tam gösterdi. Aynı lastiği kullandım. Aynı iple yine 4 numara şişle bu parçamı da ördüm arkadaşlar. Bakın yine işte aynı tekstil tipi lastiğini kullandım. Kenar ilmeklerimiz bu şekilde çıkıyor. Modelimizin görüntüsü de böyle. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. İki yüzünde kullanabileceğiniz güzel bir model. Bakın bu yüz de harika. Bu da şöyle çizgili çizgili duran bir model oldu. Evet, bu modelden hırka yapabilirsiniz, süeter yapabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel ve kullanışlı bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu lastiğe de çok uyum sağladı bence. İstediğiniz lastiği de kullanabilirsiniz. Lastik de kullanmayabilirsiniz. Lastiksiz yapılacak bir model. Evet, bugünkü modelimiz de böyleydi arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.